Herkese merhaba. Bugün sizlere başımızdan geçen bir dolandırıcılık hikayesinden bahsedeceğiz. Konunun asıl mağduresi yani asıl kahramanı Meltem. O yüzden konuyu bütünüyle Meltem anlatacak. Kendi Başlayalım. görevi çocuk bakmak. Şu an Bu videoda sadece çocuk bakmak onun görevi. Bizim böyle bir konuda başımıza geldi ama eğer siz Amerika'daysanız, Amerika'da yaşıyorsanız, Amerika'da alışveriş yapıyorsanız sizin aynı mantıkta farklı bir konuda başınıza gelebilir. Amerika'da yaşamayanlar içinse bu video Amerika ile ilgili kesinlikle ilginç bilgiler verecektir. O yüzden sonuna kadar izlerseniz benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Konumuz şöyle başladı. O dönemin koşullarıyla ilgili yabancı bir ev arkadaşı arıyorduk kendimize. Bununla ilgili de Craigslist'te ilan verdik. O da arkadaşı arıyoruz diye birçok kişi dönüş yaptı. Böyle 3-5 tane öğrenciyi bıraktık aralarından. Eliyoruz tabii eşimle birlikte. O olmaz, bu olur falan gibi. En son bir tanesiyle fazla yazıştık ve sonra telefonlarımızı aldık birbirimizin. Ben onu aramak istedim. Mesajlaşmayı da çok sevmem. Dedim ki ben bir arayayım. Aradığımda bana dedi ki mesaj attı geriye. Aramışsınız ama ben sağır ve dilsizim, o yüzden de mesajlaşarak devam edelim. Öyle deyince ona bir sempatim oluştu ve diğerlerini komple eledim. Dedim ki o sanki bize daha uygun. Hem bizim evde çocukla, o zaman Deniz küçük, Melisa yok. Gürültü patırtımız çok olur. O yüzden kız da bizi duymaz. Bence uygun oluruz dedim. Biz yani de rahat kızla. ederiz. Biz de rahat ederiz, o da rahat eder. Onunla yazışmaya başladık. Ben buna kurallar koyuyorum. Bak diyorum hani sen Amerikalısın. İşte böyle olduğu için belki ayakkabınla evin içinde gezmek istersin. Biz gezmiyoruz, evde çocuk var. Ya siz merak etmeyin. Bak işte ödemeler düzenli olması lazım. Hiç sorun değil. Temizlik önemli. Ben çok temizimdir. Yani ne desem her şeyi tamamdı. Yani tam bizim aradığımız oda arkadaşına uygun kriterlerdeydi. Depozito dedim, şimdiden verirsen odayı senin için tutarım. Ama başka birisi senden önce ödeme yaparsa bu durumda anlaşmamız bozulur gibi bir konuşma yaptık. O da dedi yok ben depozitoyu şimdi vereceğim, göndereceğim. İşte kirayı da geldiğim gün itibariyle vermeye devam edeceğim. Ancak dedi sizden bir isteğim olacak. Araba aldım. Aracın dedi benden önce oraya gelmesi lazım. Teslim edecek araç aldığım firma size. Bunu da teslim alır mısınız? Dedim ben ne yapacağım, benden istediğin ne? Sadece dedi teslim almanızı istiyorum. Vakit kaybım olmayacağı için tamam dedim ya, getirip buraya teslim edecek ve ben de anahtar alacağım. Tabii dedim sorun değil. Ben dedi onun da dedi size dedi parasını yollasam siz benim adıma dedi ödeme yapar mısınız? Tamam dedim yaparım. Yapmakta sorun yok ama hani kişinin bana güvenmiş olmasına da şaşırıyorum bu bir yandan da. Çünkü göndereceği araç parası $3.750. Depozitoyu da verecek. Bu bana hemen ertesi günü babasının şirketinden gönderdi. Yani söylediğine göre babasının şirketi Kaliforniya'da bir şirketten geldi çek. Biz tabii son ana kadar hep şüphenin içindeyiz. Sonuçta tanımadığın bir insan, tanımadığın bir ülke, bilmediğin bir ülke. Benim adıma o Kaliforniya'daki şirketten yazılmış bir çek. Hiçbir şüphe uyandırıcı bir tarafı yok bu arada. Dipnot düşmek istiyorum bu konuyla ilgili. Türkiye'den izleyenler muhtemelen şöyle düşünecekler. Ya çek olayı zaten böyle hani sahtecilik falan gibi düşünebilirler. Alakası yok. Amerika'da kredi kartı, nakit ve üçüncü bir şık çekle ödeme şekli çok yaygın. Evinizin kirasını çekle ödeyebiliyorsunuz. İşte maaşınızı çekle alabiliyorsunuz. Bir mal aldınız, o malın bedelini çekle ödeyebiliyorsunuz. Yani burada çek aşırı yaygın. Türkiye'deki gibi sadece ticaret yapanların kullandığı bir şey değil. Normal sıradan yani gittiniz bankaya hesap açtınız zaten elinize direkt çek veriyorlar. O yüzden de çekle ödeme şeklinde hiçbir sorun yok. Yani kız bana çeki göndereceğim dediğinde falan böyle bir hiç şüphe uyandırmadı. Sadece biz çekten sonraki kısımda şüpheliyiz. Hani çünkü kız depozito veriyor tamam ama bir de üstüne $3.750 da kendi işiyle ilgili araç parasını da veriyor. Biz o kısmında şüpheliyiz. Ya hiç tanımadığı insan diyoruz. Nasıl verir ya? Allah Allah diyoruz. Yani Amerika'da da tabii çok iyi insanlarla denk geldik. Onlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Diyoruz ki yani kendileri gibi sanıyorlar demek ki insanların hani onları kandırmayacağını. O yüzden de bize güvenip gönderdi diyoruz bir yandan da. Sineklerin içindeyim. Çek burada ne kadar basit bir şey olduğunu şu anlatımımla da anlayacaksınız. Gidip bankaya falan bozdurmaya gerek yok. Normal telefonunuzla taradığınızda çek taranmış oluyor. Hesabınıza yatıyor falan. Hani çek o kadar hayatın içinde ki burada. Bankaya falan gitmeye gerek yok. Ama biz yine de Türk kafası şüphelendik. Gittik bankaya.
Eşimle beraber çeki dedik taramayalım, gidelim orada bakalım. Hani bankacılara soralım bir sıkıntı var mı yok mu. Bankacıya gittik, dedi ki böyle böyle bir oda arkadaşımız bize para yolladı. Onu tarayacağız ama emin olamadık falan, nasıl yapsak falan dedik. Dedi isterseniz de ATM'den tarayın, isterseniz de telefonla tarayın. Hangisi kolaysa, ben de dedi aynı işlemi yapacağım. Biz de bankada hatta taradık madem fark etmiyorsa diye. Muhtemelen o bizim orada belki de şüphelendiğimiz şeyin ne olduğunu anlamadı. Ne kadar zaman içinde dedik hesaba geçer para. Biz tabii hesaba ne zaman geçer para diyoruz ya. Hesaba para geçince çekin sahteliği ortadan kalkmış olacak. Hani biz o kafada olduğumuz için ne zaman diyoruz geçer, dedi hani tarayın yarına geçer dedi hesabınıza. Ertesi günü para hesabımıza geçti. Bu kızın 3750'sinin de içinde olduğu ve hatta babası, yani söylediğine göre $100 da bahşiş yapmış babası. Neymiş, biz anahtarını teslim alacağız diye, bizim de vakit kaybımız olacak diye $100 da bize bahşiş çakmış. Para geçince dedik yani tamam, hani biz boş boşuna şüphelenmişiz. Yani bir sıkıntı yok. Ertesi gün oldu. Sizden benim dedi aracın dedi ödemesini yapabilir misiniz? Dedim tabii yapayım. Nasıl olacak? Ne zaman gelecek? Dedi aracın gelmesine var. Siz dedi sadece MoneyGram'dan dedi bana $3750 bir dedi alım yapın. MoneyGram'ı dedi vereceğim adrese dedi yollayın. Ben de tamam dedim. Orada da Deniz küçük. Ben de kucağımda onunla uğraşıyorum. Ona kahvaltı yaptırıyorum. Sabah erken saatte falan, böyle daha yeni uyanmışım. İnternetten araştırdım en yakın MoneyGram'ı nereden alabilirim diye. Bana çok uzak gözüküyordu. Bizim evin çevresinde hiç gözükmüyor. Baktım eşimin çalıştığı iş yerinin çevresinde yakınında var böyle 2-3 tane. Eşimi aradım. Dedim en yakın senin çalıştığın yerde gözüküyor o taraflarda. Sen dedim bir zahmet gitsen bunu ödemeyi yapsan. Eşim biraz bizim böyle şüphecidir. Her şeye, her konuya şüpheci yaklaşır. Dedi ki nasıl yani, ben anlamadım. Madem dedi böyle bir şeyse bu kız dedi neden alıp ya da babası bunun adına ödeme yapıyorsa bunlar dedi neden dedi MoneyGram'ı alıp o kişiye göndermemişler. Öyle deyince ikimiz de birden böyle ampuller yandı. Eşim de sen telefonu kapat, ben dedi sen onunla konuşmaya devam et, ben bir araştıracağım dedi, sana geri dönüş yapacağım. Sen dedi hiçbir şey alma. Zaten alınması gerekirse ben dedi alırım. Tamam. O arada internetten araştırma yapıyor. Ben de kıza soruyorum, diyorum ki neden siz diyorum bunu göndermediniz? Kendiniz ama diyor siz dediniz ki bana diyor aracı teslim alırım dediniz. Ben dedim evet dedim, teslim alırım dedim ama işte aracın ödemesini de yaparım dediniz diyor. Evet dedim yaparım dedim ama ben Türk kafasıyla şöyle düşünüyorum. Araç gelecek, al kardeşim paranı diyeceğim ve vereceğim parasını diye düşünüyorum. Hatta eşime de diyorum ki biz de çekle ödeyelim ki hani kıza desem ki ben nakit parasını ödedim, elimde bir kanıt olmaz. Elimizde bir kanıt olsun diye biz de çekle ödeyelim. Kız dedi ki ama siz alacağım dediniz, işte beni kandırdınız mı falan demeye başladı kız. Ben dedim ki ben sizi nasıl kandırayım, siz bana demediniz ki böyle böyle. Ben sanıyorum ki gelecek, ben de elden ödeme yapacağım. Hani bir yere göndereceğim düşünmedim dedim. Ama işte lütfen hani bak 3750 ben size güvendim, siz bana güvenmiyorsunuz. Aracımın size teslim olabilmesi için sizin bunu diyor göndermeniz lazım bugün ki diyor ben gelmeden bu sorun çözülsün, ben mağduriyet yaşamayayım. Bir yandan da beni psikolojik olarak baskılıyor. Eşim beni geri aradı. Hemen internetten araştırmış, yazmış işte çek dolandırıcılığı falan gibi. Önüne bir sürü konu çıkmış ve konu aynen bize anlatıyor. Bununla ilgili yaşanmış bir sürü yazılmış şikayetler falan var. Eşim dedi ki dur dedi. Hemen dedi bizim evimize yakın bir polis merkezi var. Hemen dedi oraya git ve durumu anlat. Böyle bir durum var. Bu para da bizim hesapta duruyor. Ne yapalım falan diye hemen dedi bu konuyu çözelim. Eşim dedi ki böyle bu tarzda dolandırıcılık durumları var. İnsanlara dedi fazla para yolluyorlarmış. Ve dedi çek. Bakın buraya çok dikkat edin. Türkiye'dekinden çok farklı. Hani Türkiye'de gidersiniz çeki bankaya verdiğinizde o sahtedir, değildir, karşılığı vardır, yoktur, bu belli olur ya, anlaşılır. Burada öyle bir şey yok. Biz çeki taradık. Çek bizim bankanın bize söylediği şekliyle söyleyeyim. Banka müşterisini mağdur etmemek için çekte $15.000 yazıyor, 15.000, $50.000 yazıyor, $50.000. Direkt sizin hesabınıza yatırıyorlar bunu. Çekin sahteliğini parayı yatırdıktan sonra araştırmaya başlıyorlar. Bankanın bunu kaç gün içinde çözeceği ise daha çok yaygın olan, daha çok bilindik bankalarda 2-3 gün içinde, daha az bilinen bankalarda da 15 gün içinde, hatta bir aya kadar süren durumu bile varmış. Para hesaba yattıktan sonra bunun sahteliğini araştırıyorlar. Sahte ise o parayı sizin hesabınızdan geri çekiyorlar. Hemen polis merkezine gittim, durumu anlattım. Zaten polis böyle hikayeler o kadar çok duymuş ki.
Dedim para benim hesapta ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. O parayı istemiyorum dedim, yani sahtecilik var. Dedi zaten o para senin değil. Eğer bu iş böyle dolandırıcılıksa o para senin hesabından çekilecek zaten dedi. Hiçbir sorun yok dedi yani. Tam zamanında dedi uyanmışsınız. Ben dedim yine de bu kişiler hakkında şikayette bulunmak istiyorum dediğimde de bana verilen cevap da çok ilginçti. Dedi ki bu kişi senin evine geldi mi? Yok dedim, gelmedi. Evinde herhangi bir şeye zarar verdi mi? Yok. Paran dedi çıktı mı? Hani paranı kaybettin mi? Yok, kaybetmedim. O zaman dedi şikayet konusu yok. Şikayet edebileceğim bir durum yok. Muhtemelen bunlar dedi yurt dışındalar, oradan dedi insanları bu şekilde kandırıyorlar. Dedi hani üzülme. Ben de ağlıyorum hüngür hüngür. Çünkü Amerika'daki ilk şokumu yaşıyorum. Genelde hep bu döneme kadar, yani bu olay olana kadar hep iyi insanlarla ve iyi, güzel kalpli insanlarla karşılaşmıştım. Biz normal sıradan bir aileyiz. Böyle şeylerden çok uzağız. Hiç sevmeyiz de böyle şeyleri. Böyle bir dolandırıcılıkla adımın yan yana geçiyor olmasından bile çok üzüldüğümü anlattım. Polis de hani böyle sağ olsun böyle yardımcı oldu. Dedi gidip bu parayı dedi bloke ettirebilirsin. Hemen eşimle beraber bankaya gittik. Oradaki bankacı arkadaşlara durumu anlattık ve o da zaten bir gün içinde kaç tane buna benzer vakayla karşılaştıklarını anlattı. Bunun gibi dolandırıcılık hikayesi çok yaşıyorlarmış. Hemen bankada parayı bloke ettiler. Tam bir hafta sonra çekin sahte olduğu anlaşıldı. Biz bu konuyu ucuz atlattık. Umarım başınıza hiç gelmez. Böyle bir olay hiç yaşamazsınız. Ama yaşarsanız aklınıza gelecek bu video, ben biliyorum. Ve asla bu tuzağa düşmeyeceksiniz. Zaten bu videoyu çekmemizin de amacı biz böyle bir hatanın kıyısından döndük. Başkaları böyle bir hatanın içine düşmesin diye bu videoyu çektik. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz buna benzer farklı videolar da yakında kanalda yayında olacak. Takipte kalın. Sakın dolandırılmayın ve hoşça kalın.